Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir Top 11 videosuna hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar öncelikle kanalımızın artık bir klasiği oldu. Bu taktik diziliş analiz videoları bir yenisini daha eklemekten büyük bir mutluluk duyuyorum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bugünkü konuma geçmeden evvel iki tane cümlem olacak müsaade ederseniz. Ondan sonra konumuzu uzatmadan videoyu kapatacağım. Öncelikle Yalçın Gelence kardeşime çok teşekkür ediyorum. Jestinden dolayı, hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Eğer bizi izliyorsa da selam olsun diyorum kardeşime. İkincisi de hepinizin aşağı yukarı yorumlarda bildiği bir isimden bahsedeceğim. Mehmet Vakitsiz kardeşim. Arkadaşlar tabii bu arkadaş öyle yorumlarda öyle güzel analizler yapıyor ki. İnanın bu bazen biz video yorumcu yapan video yapıcıları bile bu derece konuları güzel izah edemiyoruz. Gerçekten güzel izahları var. Bizim kanalda, başka kanalda gördüğüm her yerde çok güzel analiz videoları yapan bir arkadaşım. Analizleri çok iyi. 10 numara analiz yapıyor diyebilirim. Kendisine de selam olsun. Bakın arkadaşlar, işte benim çoğu zaman söylediğim birçok şey vardı. Oyunu oyun olarak görmek. İşte bir videomuzda, en son videomuzda yapmış olduğu yorumun bir kısmını sizlerle paylaşıyorum. İşte benim de anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Oyunu oyun olarak görmeliyiz. Asla kazanmak evet, başarı evet, yarışmak evet ama hırs hayır arkadaşlar. Kendisine de selam olsun. Arkadaşlar bugünkü konumuz 3-1-3-1-2. Değerli kardeşlerim. 3-1-3-1-2. Arkadaşlar ben tabi her zaman savunduğum bir dörtlü savunma sistemi vardır ama bu tip oynayan takımlara da çok rastlıyorum. Başarılı da oluyorlar değerli arkadaşlar. Ama bunu yaparken asla ve asla sözlerimin hemen başında şunu hatırlatmak istiyorum. Bu oyun tarzını oynarken asla ve asla stopperi tek, orta sahayı tek bırakmayın. Bu sıkıntı yaratabilir rakibinize göre. Bunu da baştan söylemiş olayım. Şimdi normal şekline tekrar döndürüyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar 3-1-3-1-2. Sert savunma oynayabilir mi? Soru işareti. Savunma oynar arkadaşlar. Çünkü üçlü bir stopperle oynuyorsanız eğer bu stopperlerinizin birbirine yakın olması gerekir. Dolayısıyla burada stopperlerinizin becerileri ve oyun tarzlarının da yüksek olması size çok büyük avantaj sağlar arkadaşlar. Zaten önde bir DMC'de kullanıyorsunuz. Dolayısıyla orada emniyet sibobı olarak kullandığınız DMC ve 3 çakılı stopperle iyi bir savunma yaparsınız. Ama becerileri yüksek, tekrar söylüyorum. Oyun tarzı varsa da oyun tarzlarını yüksek oyuncularınız varsa eğer. Gelelim arkadaşlar orta sahaya. Şimdi orta sahada üçlü bir orta saha ile oynuyoruz. 3 MC kullanıyoruz. Dolayısıyla 3 MC'de orta sahada bir fazlalık sağlayabiliriz. Rakibimizin tabii yine söylüyorum. Rakibimizin diziliş şekline göre, oyuncu becerilerine göre. Hücumda da AMC ve 2 forvetle oynadığımızı düşünürsek eğer, dolayısıyla hücumda da büyük bir sıkıntı yaratmaz. Savunma oynar mı? Oynar. Normal oynar mı? Oynar. Hücum oynar mı? Oynar. Ama sert hücum ve sert savunma konusunda şöyle bir soru işareti koyuyorum. Aslında arkadaşlar öyle kardeşlerim var ki bizlerden çok çok daha iyi şeyleri biliyorlar. Ama yeni başlayan, daha oyunu tanımaya çalışan arkadaşlarım ve kardeşlerim için bir miktar bir fikir verebiliyorsak da zaten bizim kanalımız biliyorsunuz bilgi kanalı. Dolayısıyla fikir verebiliyorsak da ne mutlu bana, bize diyorum değerli arkadaşlarım.
Şimdi değerli kardeşler, bunun handikapı nedir? Biraz ben mesela bu sistemde çok güçlü bir rakibe karşı oynadım. İyi mücadele ettik. Maç 3-2 kaybettik ama çok kuvvetli bir rakibe karşı oynadım. Savunma oynadım. Ve denediğim, gördüğüm şekilde de başarılı olabilecek bir sistem. Ha, eğer rakibinizin arkadaşlar AMR veya AML gibi AML veya AMR neyse ters yazdık ama öyle pardon önemli değil. Pardon. Kanat oyuncuları varsa dolayısıyla becerileri yüksek bir takıma karşı oynuyorsanız kuvvetli bir rakibe karşı oynuyorsanız kanatlardan gelecek toplarda belki orada bir miktar sizi sıkıştırabilir. Dolayısıyla burada bir ya da iki forvet kullanıyorsa, dolayısıyla AMC'si de varsa orada size karşı bir üstünlük sağlayabilme ihtimali olan bir sistem arkadaşlar. Sizler de lütfen yorumlara yazın. Ben de onlardan feyiz alıyorum, bilgi alıyorum. Eksik söylediğimiz şeyler olabilir, söylemeyi ihmal ettiğimiz şeyler olabilir. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi orta sahada savunmada dedik ki kanatlardan oynanırsa sıkıntı yaratabilir dedik. Bakın yaratır demedik, yaratabilir. Ama orta sahada dolayısıyla arkadaşlar üçlü bir orta saha ne kadar sağlam ve bloksal gözükse de eğer rakibiniz DR ve DR ile oynayıp da buradan hücuma top taşıyorsa orada kanat toplarında yine bu üçlü orta saha eksik kalabilir arkadaşlar. AMC ve iki tane forvette zaten söylemeye gerek yok. Hücumda bir zenginlik sağlıyorsunuz. Ama şunu yapabilirsiniz değerli kardeşlerim. Mantıksal olur diye düşünüyorum. Sonlandıramadığınız ataklarda 3 çakılı stopper DMC'nize geri talimatıyla verebilirsiniz ki onların ileri çıkmasını bir miktar engelleyebilirsiniz. Sonlandıramadığınız ataklarda rakibinize eksik yakalanmamak adına dolayısıyla bu böyle bir tercih sebebi olabilir. Tercih edebilirsiniz değerli kardeşlerim. Bunun dışında zaten burada orta sahadan gelecek olan destekle. Burada zaten AMC nedir? Bir köprü vazifesi görür. Dolayısıyla forvete aktaracağınız toplarla da rakibe hücum olarak da etkili olma şansınız var. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Rakibinizin oyun şekli, oyun dizilişi, rakibinizin becerileri, oyun tarzları çok çok önemli. Bunu da ayrıyetten hatırlatmış olayım. Cebe koyalım. Her şey buna göre değişebilir. Dolayısıyla savunma normal hücum oynayabilir. Duruma göre değiştirebilirsiniz. Maçın gidişatına göre değişiklik sağlayabileceğiniz bir sistem. Ama asla unutmayın savunmadan hücuma, hücumdan bir anda savunmaya geçmiyorsunuz. Kademe kademe geçiyorsunuz. Arkadaşlar kanat top ataklarında sıkıntı olabilir. Yaşayabilirsiniz. Becerileri yüksek oyunculara karşı top çalma tarzınızı zor tutmamaya çalışın. Çünkü zor olduğundan duran toplar başınıza sıkıntı yaratabilir. Maçı çevirmeniz zorlaşabilir. Ama dolayısıyla burada önemli olan siz şu blokta ortadan oynama şansınız var. Maçın durumuna göre uzun topla oynama şansınız var. Rakibin savunmasını forvetlerinizi araya sokaraktan oynama şansınız var. Ama topa sahip olmayla çok fazla oynamanızı ben tavsiye etmem. Çünkü yine söylüyorum bir başka videomda da söylediğim gibi rakibin eğer orta sahada ve defans bölgesinde orta sahasında becerileri yüksek oyuncular varsa kaptırdığınız toplarda başınıza sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Şimdi biraz karışık oldu. Şimdi 3-1 3-1-2 arkadaşlar. Burada sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar savunmada da iyi bir savunmayla, iyi futbolcularla, iyi oyuncularla
sağlam durulabilir, sağlam bir sistem olabilir. Hücumda da zenginlik yaratabilir. Hem hücumda hem savunmada dengeli bir şekilde takımınızı oturtursanız, oyuncularınızı becerileri yüksek, oyun tarzı olan oyunculardan, yüksek oyun tarzı oyunculardan seçerseniz eğer başarılı olabileceğiniz bir sistem olarak görüyorum arkadaşlar. Bu şekilde oynayan arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazın. Onlardan da biz bilgi almış olalım. Ben şu anda kadromu buna göre dizayn ettim. Böyle bir sistemde kolay kolay oynamıyorum. Ben gene dörtlü savunmayla oynuyorum ama bu sistemi bir iki maçta denedim. Çok da kötü olmadığını gördüm. Başarılı bir sistem olduğunu gördüm. Dolayısıyla sizlerle de bu 3-1-3-1-2 sistemini paylaşmak istedim değerli arkadaşlar. Oynanabilir, oynanması muhtemel güzel bir sistem. Başarılı olunur mu? Olunabilir. Ama tabii ki sizin dışınızda olan şartlarla bu sistemde başarılı olup olmayacağınızı belirler. Örnek rakip, örnek sizin oyun da içinde verdiğiniz emirler, top çalma tarzını normal tutabilirsiniz. Zor tutmazsanız çünkü duran toplar sıkıntı yaratabilir gibi gibi. Tabii taktik emirleri siz daha iyi orada sentez edebilirsiniz. Ben o konuya çok girmek istemedim. Ama 3-1-3-1-2 sistemi olabilecek. Hücumda da savunmada da destekli bir sistem. Kanatları çok fazla kullanma şansınız olmaz. Rakip kanatlardan gelirse bir miktar orada bir sıkıntı, handikap yaşanabilir. Eğer rakibinizin hücum oyuncuları AMC kullanıyorsa AMC'si gibi aktif hücumsal oyuncularında beceriler yüksekse burada savunma oynayabilirsiniz. Ama sert savunma yani soru işareti olarak koyuyorum. Oynanabilir mi? Oynanabilir. Ama o zaman tamamen sistemi değiştirmek, adam adama bir markaj uygulamak zorundasınız. Tabii tekli bir forvet oynuyorsa bu da olabilir değerli arkadaşlar. Bu da denenebilir. Dolayısıyla denenebilecek güzel bir sistem olarak görüyorum. 3-1-3 3-1-3-1-2 sistemini değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah bir başka Top 11 videosunda da tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.